Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Hedge modla ilgili Bitcoin'in gerçek işlemlerinden bahsedeceğim. Yani geçmiş zamanda yaptığı işlemler üzerinden yola çıkacağız. Burada başlangıç olarak long ve short açıyoruz ya bir fiyattan. İkisinin de kar bazlı 100 dolar harekette kar alıp çıkacağız arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda kar arttırabiliriz. İlk başta kafanız karışmasın. Vadeli işlemler bölümünden Hedge modu kullanabiliyoruz. Şimdi ben buradan gösteremem onu. Ama şu şekilde yapabiliriz. Play Store'a girelim. Temp mail. Temp mail. Yükle diyorum. Bu uygulamayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni hesap açmak için. Buradan da şimdi Binance'i bir kaldıralım. Yüklemeyi kaldırdım. Buradan Binance'i tekrar indiriyorum. Şu anda yaptığım işlem arkadaşlar komisyon indirimi için gerekli olan işlemler. Şimdi ilk önce temp mail'e geliyoruz arkadaşlar. Buradan rastgele mesela tıklıyorum. Rastgele bir mail alıyorum. Evet, eminim. Buradan kopyalaya tıklıyorum arkadaşlar ve Binance'ı aratıyorum. Binance'a giriş yapıyorum. İlk defa gireceğim şimdi. Hesabı sildim. Şimdi e-posta olarak bunu yapıştırdım. Buraya da mesela ne yapalım? Deneme 1 2 3. Deneme 1 2 3 olsun. Referans kimliği kısmına da arkadaşlar hemen şöyle göstereceğim size. Bu referans kimliği ömür boyu yapacağınız spot işlemlerde %20 indirim kazanmanızı sağlayacak. Kesinlikle bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi indirimli direkt kayıt linki %, komisyon gibi bu. Şu anda burada tıkladığım link, yani şurada yazan, şu anda PUCL yazan kod bu arkadaşlar. Ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanmanızı sağlayacak. Bulabileceğiniz en büyük indirim budur. Kayıt ol diyorum. Şöyle bunu da tamamladıktan sonra kayıt olması çok kolay. Şimdi e-posta adresine kodu gönder diyor. Kodu gönderiyoruz arkadaşlar. Yine temp mail'e gireceğiz. Buradan kapatalım. Şimdi gelen kutusuna bakıyoruz. Evet. Gelmiş bulunmakta. 776 403. 776 403. Onaylıyorum ve artık deneyimli diyelim. Başlangıçını deneyimli. Geçiyoruz. Tamam. Artık Binance'te yapacağımız tüm spot işlemlerde %20 komisyon indirimi kazanmış olduk. Şimdi şöyle BNB var biliyorsunuz. Bu BTC karşılığı ama şurada fiyattan USD BNB bulabilir miyiz? Şurada büyük ihtimal vardır direkt şurada. Aynen şurada var. Buradan şu BNB coin alarak arkadaşlar ekstra %25 indirim daha kazanabiliriz. Yani totalde %40'lık bir komisyon indirimi komisyon indirimi kazanmış oluruz. BNB bulundurursanız elinizde. Bu da Binance'in kendi coin'inin verdiği ayrıcalık. Tabi şu kısma gelip de buradan komisyon indirimleri için BNB kullan seçeneğini aktif etmeniz lazım. İşte vadeli işlemleri kısmına geldiğimde mesela bir alım yapmak isteyeceğim. Burada bana vadeli işlemler için yine bir komisyon indirim şeyi verecek bana. Yalnız burada kullanacağınız herhangi bir kod maksimum %10 komisyon indirimi ve sadece ilk ay için geçerli oluyor arkadaşlar. Maksimum %10 komisyon indirimi sağlıyor. Bunu unutmayın. Hiçbir şekilde daha fazla kazanamazsınız. Ben şu anda yanlışlıkla geçtim galiba kayıt olu. O kayıt ol kısmına şöyle yazmamız lazım arkadaşlar. Türkiye. Küçük harflerle Türkiye. Hemen onu da göstereceğim size. Ya da direkt şu linke tıklayıp da kayıt olabilirsiniz. Bakın şurada gördüğünüz gibi Türkiye referans kodunu girdiğinizde yine vadeli işlemlerde ilk ay için geçerli %10 komisyon indirim kazanacaksınız. Bunun daha yüksek bir versiyonu şu anlık yok. Binance paylaşmıyor. Verdiği en yüksek indirim kodu bu. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Hedge modda sürekli işlem yapacağımız için bu çok önemli. Onun için paylaşayım dedim.
Evet, şimdi gelelim videomuzun asıl konusuna. Şimdi arkadaşlar ben bu videoda gerçi daha önceki hediye videolarımı izleyenler bilirler. Şu şekilde benim tablom vardı. Bitcoin'in haftalık hareketini inceleyerek haftalık ne kadar değişim yapmış vesaire vesaire bunları gösteriyordum. Yani burada göreceğiniz şey mesela 7. ayın birinde 9138'den başlamış. Kapanışı 11.343 yapmış. En yüksek 11.488 doları çıkmış. En düşük de 8.900 dolara düşmüş. Burada kafanız karışmasın. Bunun şundan hiçbir farkı yok. Binance'e geri gelelim. Vadeli işlemler falan farklı. Vadeli işlemlere gelelim. Buradan şuraya mum çubuğa tıkladığımızda şimdi daha fazla diyorum ve buradan bir haftalığa tıklıyorum. 7. ayın 1'i demiştim değil mi? 7. ayın 1'ine bakalım gösteriyor mu? 7. ayın 1'i gösterir. Arkadaş şimdi mi yazacak zamanı bulmuş. 7. ayın 1'i. Bakalım. Yedinci ayın 1'i mi yazmışız? Ha bu aylıkmış pardon. Aynen. Bu aylık. Şuradaki de haftalık. Evet bu da haftalık. Mesela 6. ayın 29'unda 9114'ten başlamış. Bu şekilde gitmiş. Hemen bakalım. Haftalık olarak 6. ayın 29'u dedik değil mi? Şöyle gelelim. Evet şurası. 9114'ten başlamış. En yüksek kaçı görmüş? 9293'ü görmüş. 9114'ten başlamış. En yüksek 9293'ü görmüş. Yani burada paylaşacağım istatistikler tamamen oradan aldığım istatistikler zaten. Burayı tekrar göstermeyeceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi artık beni bir rahat bıraksanız ne güzel olacak. Şöyle sessiz bir moda alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim videomuza. Burada amacım HEDGE modu normal baksın. 6. ayın 29'undan başlıyorum. Çünkü analizlerimi ona göre yapmışım. Bilgisayardan da şöyle gösterebilirim size. En yüksek 6. ayın 29'u. 9114'ten başlıyor. En yüksekte 9293'ü görüp 8900'ü görmüş en düşük. Şimdi bu şekilde deftere de not aldım zaten. Şimdi 6. ayın 29'unda 9114'ten başladığı için şimdi bizim elimizde 500 dolar bakiye olacak. Bu 500 doların 2000'de biri ile işlem yapacağız. Yani 500 dolara oranla 0.25 BTC kullanacağız. Bunu şu şekilde ayarlarız. 500 bölü 2000 yaptığınızda kaç BTC ile işlem yapacağınız direkt çıkıyor. 0.25. Kafanız karışmasın yani. Şimdi gösterge fiyatımız 9114 dolardayken long ve short'u açıyoruz aynı anda 0.25. Şimdi arkadaşlar 500 dolar bakiyemiz var. Bunların bana maliyetleri 25-50 dolar olduğu için kalan kullanılabilir bakiyem 450 dolar oluyor. Ayrı ayrı likidasyonlarına bakarsak long'un likidasyonu 7142.57 dolar. Short'un likidasyonu da 11.069.72 dolar. HEDGE modun likidasyonu zaten 244.444.44 dolar. Yani sonsuz diyorum ben ona. İlerleyen yerlerde zaten şöyle sonsuz şeklinde yazacağım. Bir daha uğraşmamak için. Şimdi gösterge fiyatımız 100 dolar arttığında ki şöyle bakalım. Ne kadar açılış fiyatı 9114'ten 9293'e çıkmış. Bana ne kadar lazım? 9214. 214'ü geçmiş. Kapanış olarak da kaç lazım? 9114'ten 9014'e düşmesi lazım değil mi? 9014'e düşmüş mü? Düşmemiş bu ay için. Yok 9014'e de düşmüş. Evet. 8900'e kadar inmiş. Yani bu hafta iki pozisyonumuzu da kapatabileceğiz. Şimdi 9214'e geldiğinde long'u kapatmış ve buradan 100 dolar hareketle 25 dolar kazandığım için bakiyem 525 dolar oldu. Şimdi short pozisyonumun likidasyonu da 11.169 dolara çıktı. Bakın 100 dolar hareketle 100 dolar likidasyon arttı. Fark ettiniz mi? Aynen. 100 dolar hareketle pozisyon kapattım. Likidasyonum 11.69'dan 11.169 oldu. Şimdi gösterge fiyatımız 9.014'e düştüğünde en düşük 8.900'e düşmüştü. Çünkü 9.014'e düştüğünde de short pozisyonu kapatacağız. Ve buradan da 25 dolar kazanç sağlayıp iki pozisyonu da kapatmış oluyoruz. 550 dolarımız oluyor. Şimdi şöyle gelelim hemen. Şimdi 7. ayın 6'sı. Bunu da göstereyim şuradan da. 9071 açılış, 9300 kapanış, 9470 en yüksek, 9058 en düşük değil mi? Burada da tamamen aynı şeyleri yazdım zaten. Bir daha göstermeyeceğim bilgisayar ekranından. Şimdi gösterge fiyatımız 9071. Çünkü hafta açılışımız bu. Gece 3'te bu fiyattan başlamış. Biz hemen oradan bu sefer 0.275 aldık. Niye? 550 dolara çıkmıştık değil mi arkadaşlar?
Düşün 550 bölü 2000 yapalım. 0.275. Tamamen mantığı bu. Şimdi geldik buraya. 550 dolar bakiyemiz var. Bunların maliyetleri 55 dolar. Çıkardım mı 495 dolar yapıyor işte kullanabilir bakiyem. Likidasyon ikisinin de büyüklükleri eşit olduğu için sonsuz oluyor. Teker teker baktığımda da işte likidasyonu long'un 7099, short'un 11026 dolar. Bu teker teker bakmak önemli, birazdan göreceksiniz. Şimdi 9170 şimdi ne kadar açmıştık? 9071. Biz ne yapıyoruz? 100 dolar hareketle pozisyon kapatıyoruz değil mi? 9071'den 9171'e çıktığında long pozisyonunu kapattık. Yani 27,5 dolar kazandık. Değil mi? 27,5 dolar kazandık. Bunu bakiyemize ekledik. Yani 577,5 dolar oldu. Short pozisyonumuzu kapatamadık. Şimdi 9071'den açılmıştı değil mi? Hafta. Kaça düşmesi lazım? 8971'e düşmesi lazım. En düşük nereye düşmüş? 9058. Yani biz bu hafta short pozisyonumuzu kapatamadık arkadaşlar. Pozisyonumuz açık kaldı. Şimdi likidasyona baktığında short'un 6000 yok. Short'u yanlış yazmışız burada. Hemen onu canlı canlı yapalım o zaman. Binance. Şimdi buradan ilk başta dilimizi İngilizceye almamız gerekiyor. Futures kısmına gelip şu 3 noktadan hesap makinesine giriyoruz. Likidasyon. Tek yönlü mod 9071 0.275. Bakiyemize ne kadarmış? 550. Short pozisyon 11.026 dolarmış. Aynen. 11.026 dolar. Evet, onu da düzelttik. 11.026 dolar oldu. Şimdi yeni bir hafta başlangıcı. 7. ayın 13. 7. ayın 13'ünde Bitcoin açılışını 9300 dolardan yapmış. 9210 dolardan kapanış yapmış. Yani bu kapanış ne demek? Bir dahaki haftanın başlangıcı. Şöyle gösterebilirim. Şimdi 6. ayın 29'unun kapanışı neydi? 9071'de. Bir dahaki haftanın başlangıcı 9071. Kapanış 9300. Bir dahaki haftanın başlangıcı 9300. Bu şekilde. Kapanışlar bir dahaki haftanın başlangıcıdır arkadaşlar. Şimdi 9300. En yüksek 9345'i görmüş. En düşük de 9044'ü görmüş. Şimdi 9071'i kapatmam için 8971'e düşmesi lazım. Ve yine düşmemiş. Yine short pozisyonunuzu kapatamıyorsunuz. Evet. 9300'den kapatabilmem için 9400'e çıkması lazım. Çıkmış mı? En yüksek 9345'e çıkmış. Yani long pozisyonumuzu da kapatamadık. Bu hafta çok durgun geçmiş. Hiç hareket etmemiş neredeyse. Ve kapatamadık bundan dolayı arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim ekstra olarak. Hafta başlangıcı 9300 olduğu için yeni pozisyonum, long pozisyonum yoktu biliyorsunuz. Burada kapanmıştı. Yeni pozisyonum 9300'den 0.275 BTC açıyorum. Likidasyonları da bu şekilde. Yine burada 699 yazmışım ama 11.026 dolar olacak. Evet. Şimdi 7. ayın 20'sine gelelim. Bir hafta bekledik. Hiç kar edemeden. Şimdi arkadaşlar açılış fiyatımız demiştik zaten 9210 dolar. Ve kapanışımız 9939 dolar. En yüksek 10.300'ü görmüş. Dehşet bir hareket yaşamış. 1090 dolarlık. En düşükte 9.131'i görmüş. Yani yine short pozisyonumuzu kapatamamışız. Ama long'u kapatabilmişiz. Şimdi şöyle gelelim. Hemen 9.210 dolardayken benim short pozisyonum ve long pozisyonum zarar yazıyor bana. Bundan dolayı bakiyem 577,5 iken kullanılabilir bakiyem 459,5 dolara düşmüş. Zaten likidasyonları biliyoruz. Şimdi gösterge fiyatımız 9400 dolar arkadaşlar. 9400'e çıktığında ben pozisyonu kapatıyorum. Niye? Çünkü 9300'den 9400'e 100 dolar hareket yapıyor ve pozisyonu kapatıyorum. Ve buradan da bir 27,5 dolar daha kazanıyorum. Yani bakiyem 605 dolara yükseliyor. Short pozisyonum 9071'di. Yine açık. Bunun likidasyonunda 11.226 dolar olmuş. Yani 11.226'ya gelirse sıfırlanacağız. Yani gelmeden bir aynı büyüklükte pozisyon açabiliriz ama ben 9.671 dolarda pozisyon açtım. Neden arkadaşlar? Çünkü diğer pozisyonum 9.071'den açıldı. Bunun 600 dolar hareketinde yeni pozisyon açmam lazım 2 katından. Çünkü ortalamayı kurtarmamız lazım. Şimdi onu hemen göstereceğim. Şimdi düşünün. 9671'e çıktığında çünkü kaça kadar çıkmış? 10.300'e kadar çıkmış.
9671'den açarsam arkadaşlar bunu 2 katı büyüklüğünde açıyorum. Böyle açmak zorundayım. Çünkü yükseldiğinde pozisyonu kurtarabileyim. 9671 dolardan 0.55 açtığımda hediye modunun likidasyonu, burada yanlışlık var sanki. Bir daha bakalım hemen beraber. Şimdi likidasyon ve hediye modu tıklıyoruz arkadaşlar. 125x yapalım. 9671'den 0.55 dolar değil mi? Short'umun likidasyonu ne kadarmış? 9071'den 0.275. Bakiyemiz 605 dolar. 605. 8169 dolar olacak. Aynen. Long'unkini yanlış yere yazmışım. Long'unkine bakacak olursak 9671'den 0.55 dolar. Bununki de 8605'miş. 8605 dolar. Long. Şunlara da hediye yapalım. Bunu da düzelttikten sonra 8169 dolara düşerse likide olacakmış pozisyonumuz. Buraya kadar anladığınızı umuyorum. Çünkü şu anda hiç karışık bir işlem yapmadım. Şu önceki hediye videolarımı izlediyseniz rahatlıkla anlamışsınızdır burayı diye umuyorum. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bunu 2 katı girdiğinde nereye kadar yükselmiş demiştik? 10.300'e. Bizim ortalamamızı, yani burada pozisyonlardan kurtulmamız için kar önemli değil burada. 2 pozisyondan zarar etmeden çıkmamız gerekiyor. Yapmamız gereken 9071 doları 9671'e yükseltmek ve yükseltirken de büyüklüklerini eşitlemek. Yani bu da ortalama yükseltme tekniğine giriyor. Tekrar Binance'a gelelim. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Yine Calculator kısmına gelip buradan şu en sağ kaydırdığınızda Open Price kısmı var arkadaşlar. Buraya şimdi ne kadar yazıyoruz? 9071 0.275. Bu 0,275. Bu bizim short pozisyonumuzun olduğu şey. Şimdi bunun ortalamasını şu şekilde yükselteceğiz. Deneyeceğiz. 9000 kaçtı? 10.000. Mesela 10.000 dolardan deneyelim. 0.275. Hesapladığımda 9535 yaptı. Kurtarmadı değil mi? 9671 yapmamız lazım. 10.200 yaparsam ne olur? 9635 oldu. 10.270 yaparsam ne olur? 9670 ve 1 dolar da arttı mı 9671 oldu. Girişler eşitlendi yani. 10.271 dolardan. Kaça kadar çıkmıştı? 10.300'e. Yani bu alımım da gerçekleşecek. 9671'den 0.55'e denk geliyor ortalaması. Yine likidasyon sonsuz oluyor. Bakiyemiz 605 dolar. Yani arkadaşlar şu anda pozisyonu zararsız bir şekilde kapatabilirim. İsterse 10.000 dolar olsun, isterse 1 dolar olsun. Şu anda hiç zarar etmeden pozisyonumuzu kapatabiliyoruz. Burada pozisyonumuzu kapattık ve ne kadar kazanmış olduk? 605 dolar. 500 dolarla başlamıştık. 105 dolar oldu. Ama burada 100 dolar hareketle başladık ve karımızı az tuttuk. Bundan sonraki videoda karımızı bir tık daha arttıracağız. Ve bu şekilde arttıra nasıl işlem yapabiliriz, nasıl para kazanabiliriz, para kazanabiliriz Bitcoin'in gerçek hareketleriyle ve başımıza gelen sıkıntılarda, yani ters durumlardan nasıl kurtulabiliriz? Bitcoin'in gerçek hareketleri üzerinden göstereceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eksik gördüğünüz şeyleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalın açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Oradan da bize katılıp istediğinizi sorabilirsiniz. Birbirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Grubumdaki arkadaşlar gerçekten çok ilgili. Şöyle gösterebilirim grubumu. Şu anda kaç kişi? 83 kişi olmuş ve yani ben bayağıdır çok yardımcı olamıyorum ama benim dışımda çok yardımcı olan arkadaşlar var. Özellikle Ferhat Göz. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Selamlarımı yolluyorum. Bu videoluk bu kadar, uzatmayayım daha fazla. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.